Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmasını yapacağımız hırkanın şöyle bitmiş halini göstermek istedim. Hem de şöyle bir en olarak ölçüsünü vereyim. 49 santim eninde, bu 40-42 beden için bir ölçü. 7 tane 50 gramlık ip kullandım. Bakın şu şekilde. Şöyle yüksekliğini de vereceğim ama şöyle göstereyim. 57 santimde yüksekliği var. Ben bunu kısa ceket olarak yaptım. Eğer bunu uzatmak istiyorsanız şu tam koltuk altına gelen hizada böyle 7 sırada 8 sırada bir şu kelebeklerin ortasına da tekli dolgular yaparak bir tane burada bir tane de orada bir 7 sıra sonra bir daha artırarak bir genişletme yapmanız gerekiyor alt taraflara doğru. Kollarımızda şu şekilde, kol uçlarına da aynı örnekten koydum. Kol uzunluğunu da vereyim. Şu koltuktan sonra, kol altından sonra 40 santim kadar ördüm. Ön izlemeye bunun resimlerini koyacağım. Oradan daha net görünür. Şu anda ekrana çok fazla sığdıramadım. Evet, bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bugünkü projede kullanacağım ip Yarnart'ın jeans ipi. Renk numarası 17. İplerimiz 50 gram ve 160 metre uzunluğunda. Koton bir ip. Tığ olarak da 4 milimlik tığ kullanacağım. Bu modeli daha önce V yakalı uzunca bir hırka olarak yapmıştık. Bu sefer sıfır yakasının nasıl yapıldığı hakkında çok sorular geldi. Onun için sıfır yaka yapacağım. Dileyen uzun hırka yapabilir. Dileyen kısa kollu, uzun kollu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Roba kısmının çalışmasına şimdi başlayalım. Önce yine yuvalar hazırlayarak başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen ilk yaptığım zincirin içine giriyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Şöyle uzatarak 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hep bu yaptığımız boşlukların içine girerek şöyle minik minik yuvalar hazırlıyoruz. 3 zincir. Alttaki yuvanın ister zincirin içine girin, isterseniz boşluğun içine direkt girin. İkisi de olur. Bu şekilde 3 zincir çekip boşluğun içine giriyoruz. 2 de yukarı çıkıyoruz. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız oldu. Böyle 47 tane yuva hazırlayacağız. Evet, bu şekilde 47 tane yuvalarımızı hazırladıktan sonra şimdi birinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2, bu kenarlarda 2 veya 3 zincir çekin arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Şimdi buradaki ilk boşluğun içine giriyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. 3 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine giriyorum. Trabzanlarımız hep ikili trabzan. 3 tane daha trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Altta bir boşluğu atlayıp diğerinin içine
Yine aynı şekilde böyle üçerli trabzanlardan oluşan aralarda 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine giriyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğiz. Zincir çekmeden bir tane boşluğu atlıyorum, diğerinin içine giriyorum. Üç trabzanı yapınca arası 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine girip bir 3 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. Arada bir tane boşluk, diğerine yapıyoruz. İlk sıramız böyle kelebekler, yani bunlara kelebek diyelim. Kelebeklerden oluşuyor. Bütün sırayı aynı şekilde devam edeceğiz. Zincir çekmeden bir boşluk atlayıp diğerine. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şuradaki ipimizi de şöyle saklayarak son boşluğa da yine bir kelebek yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Bir boşluk atlayarak diğerine, bir boşluk atlayarak diğerine olmak üzere şöyle kelebekler hazırlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane böyle yakamızın ilk sırasında kelebeklerimiz var. Şu şekilde. Şimdi kol ayrım yerlerini yapacağız arkadaşlar. Şu ilki sıranın, yani hırkamız bitene kadar hep aynı şekilde devam edecek. Bu ön bantımız. Daha sonra ön için 1, 2, 3 tane daha ayırıyoruz. Buradakine, yani baştan 1, 2, 3, 4, 5. Kelebeğin orta kısmı, ön ve kolun ayrım yeri. Daha sonra kol için 3 tane bırakıyoruz. Burası diğer ayrım yerimiz. Yani kol ve arkanın ayrım yeri, buralarda artırmalarımız olacak. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arka beden için şöyle kelebek bırakıyoruz. Burası 3. ayrım noktamız. Tekrar kol için 3 tane şöyle kelebek bırakıp burası da diğer ön ve kolun ayrım noktası. Yani böyle 4 tane artırma yerimiz olacak. Şu kısımlar kol ve buradaki kısımda arka parçamız. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum.
Dediğim gibi bu baştaki dolgularımız, yani buradaki kelebeklerimiz hep hırkanın sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. Önce 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzan yaptım. Şimdi buradaki kelebeklerin tam ortasına 3'er tane trabzan yapacağız. İkinci sıramızda buraya geçerken hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Tam alttaki kelebeğin ortasına giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip diğer boşluğa geçiyoruz. Sadece başta zincir yok arkadaşlar. Geçerken diğer üçer tane trabzanları yaparken aralarda da 3 tane zincirimiz var. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ön kısımda şöyle üçer tane trabzan, 3 tane dolgumuz oldu. Şimdi işaret koyduğumuz ayrım noktasına geldik. Buraya kelebek yapacağız. Pardon, tığıma dolamamışım. Üç tane yaptım. 2 zincir, burası ayrım yerimiz. Tekrar aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi kol için 3 tane dolgu yapıyoruz. Aralarda üçer zincir. Kol içinde 3 tane yaptık. Tekrar artırma noktasına geldik. Yani kol ve arkanın arasındaki ayrım noktasına geldik. Buraya yine kelebek yapıyoruz. İki zincir çekip aynı noktanın içine 3 tane daha trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çekip arka parçada 6 tane dolgumuz olacak. Kolu da göstereyim. Şimdi 6 tane arka için böyle dolgularımızı yapalım. Ve bu da 6. dolgumuz oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine ayrım noktasına geldik. Bu kısma kelebeğimizi yapıyoruz. Burası robamız bitene kadar bu şekilde devam edecek.
Yani her sıra buraya kelebekler yapacağız. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer kol için 3 tane dolgumuz var. Birinci dolguyu yaptım. 3 zincir. İkincisi ve bu da üçüncü dolgumuz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Son ayrım noktamıza geldik. Buraya yine kelebeğimizi yapıyoruz. Üç tane doldurdum. 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yaptım. 3 zincir. Önde kalan 1, 2, 3 taneye dolgu yapıyoruz. Sonuna geldik. Şimdi ikinci sıradayız. Burada hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum ve ön bantımızdaki kelebeği yapıyorum. Üç trabzan, arada yine 2 zincir, tekrar boşluğun içine giriyorum. 3 tane daha trabzan yaptım. Şu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya çıkmadan önce direkt de çıkabilirsiniz ama şu kenarlarına daha sonradan oya yapmak isteyen için veya sadece sık iğne gitmek isteyen için kenarı daha muntazam çıkıyor. Tığıma doladım. Şu alttaki ilk trabzanın tepesine giriyorum. 1, 2, 3 kere de yukarı çıktım. 1, 2, 3 zincir daha çekip dönüyorum. Önce kenar bantımızdaki kelebeği yapıyoruz. Daha doğrusu bu sıra hep aynı şekilde gidecek. Kenardaki kelebeğimizi yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki boşluğun içine geçiyorum. Yine sıranın sonuna kadar buradaki boşlukların içine kelebeklerimizi yapacağız arkadaşlar. İşte dolguyla farklı olsun diye buna kelebek diyorum. 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine. Bu sıramız hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ayrım noktasına kadar beraber yapalım.
Zaten ayrım noktasında kelebeğimiz var. Oraya da aynı şekilde hiç bu sıra böyle bakmadan direkt aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yani bütün boşlukların içine böyle kelebeklerimizi yaparak devam ediyoruz. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Kelebeğin ortalarında 2 zincir. Yine aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. İki zincir. Bu sıramız bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edecek. Şimdi zincir çekmeden diğer boşluğa geçeceğiz. Üçüncü sırayı komple böyle kelebeklerimizi yaparak tamamladık. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Yine bu kenarlarda sıranın sonuna geldim. Tığıma doluyorum. Alttaki 3 tane trabzanın ilkinin tepesine batıyorum. 3 kere de yukarı çıktım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüp bir üst sıraya çıkıyorum. Önce kenar bantımızdaki kelebeklerimiz hep bu şekilde devam edecek. 3 tane yaptım. 2 zincir. Tekrar 3 tane daha trabzan. Şimdi dördüncü sırasına geldiğimiz zaman yine bu alttaki üçerli dolgularımızı yapacağız. Bakın bir altta yaparken buradan kelebekten sonra zincir çekmeden direkt boşluğun alttaki kelebeğin göbeğine geçmiştik. Bu dördüncü sırada arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki kelebeğin ortasına geçip 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar yine aralarda üçer zincir. Diğer kelebeğin ortasına geçtik. 3 tane trabzan. 3 zincir. Buradaki boşluğun içine. Bir, iki, üç zincir. Zaten ayrım noktamıza geldik. Burası yine kelebek şeklinde devam edecek. 3 tane trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ayrım noktasını yaptıktan sonra yine 3 zincir çekip alttaki kelebeklerin ortalarına üçer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ön bantına geçerken arada 1, 2, 3 zincir çekip ön banttaki kelebeğimizi yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hep bunu takip edeceğiz. Üst zincirle yukarı çıkıyoruz.
Yani tek püf noktası şöyle göstereyim, hatta şöyle yapayım. Şu önlerine dikkat edin arkadaşlar. İlk sıra kelebek yaptık. İkinci sıra dolguya geçerken şu tekli dolguları yaparken ön bantından sonra şuradaki ön bantından sonra hiç zincir çekmeden 3 tane trabzan yaptık. Bir dahaki sıramız zaten kelebek sırası. Komple kelebeklerimizi yaptık. Dördüncü sırada tekli dolguları yaparken bu arada 3 tane zincir çektik. Dediğim gibi yani bu örgünün önünün düz gitmesi için tek püf noktası bu. Yani ilk şu aradaki dolgu sırasını yaparken bir sıra zincir çekmeyeceğiz. Diğerinde 3 zincirle geçeceğiz. Şimdi kelebek sırasındayız. Yine aynı ilk başta yaptığımız kelebekleri sıranın sonuna kadar devam ettiriyoruz. 2 zincir. 3 tane yaptıktan sonra zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçip devam ediyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Sıranın sonuna kadar bu sıra hep aynı. Aralardaki sıralar hep kelebek olarak devam ediyor. Burada hiç yani sıranın sonuna kadar aynı işlemi yaparak tamamlıyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Yine alttaki trabzanın tepesine girip 3'te yukarı çıkıyorum. Bir üst sıraya da yine 2-3 zincir çekip geri dönüyorum. Kelebeğimizi yapıyoruz hemen başa. Burası hırkamız bitene kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir tek buraya dikkat ederseniz bu ön kısmımız hiç bozulmadan yani yamulmadan devam eder. Zincir çekmeden üçlü dolguya geçeceğiz. Bakın bir alt sırada zincirle geçmiştik. Bu sırada hiç zincir çekmiyorum. Direkt buradaki boşluğun içine geçip 3 tane trabzan yapıyorum. Tek dikkat etmemiz gereken şey bu nokta arkadaşlar. Önün düz gitmesi için üçlü dolgular yaptığımız sırada birinde hiç zincir çekmiyoruz. Arada kelebek sırasını yapıyoruz. Bir dahaki dolgu sırasında da 3 zincirle başlıyoruz. Şimdi şurayı göstereceğim. Şu artım yerine kadar beraber yapalım. Ayrım noktasına geldik. Buralar hep kelebek olarak zaten devam ediyor. Örgümüz hep bu şekilde devam edecek. Yani kol ayrım yerine kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Bir sıra böyle tekli dolgular, bir sıra komple kelebekler yaparak sıramız tamamlanacak. Sadece dediğim gibi yani şu başına dikkat edin. Bu sıra zincir çekmedik. Bir dahaki üçlü dolgular yaptığımız sırada
3 zincir çekerek başlayacağız. Sıranın başına nasıl başlıyorsak sıranın sonu da aynı şekilde bitecek. Şöyle bir göstereyim. Ben şu şekilde 14 sıra ördüm. Tabii bu sıra sayısı ipinize göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. Ben şöyle bir santim vereyim. Yani şu kol evinin uzunluğunu vereceğim. 23 santim. Hatta şu kenarın uzunluğunu da vereyim kaç santim olduğunu. Burası da 21,5 santim oldu. Şimdi kol ayrım yerlerini yapacağız. Şöyle bir katlayayım. Bakın şuralara ayrım noktalarımıza işaretlerimi koydum. Bunlar zaten şurası kol yerimiz. Evet, hırkamız bu şekilde. Şimdi bu böyle çok fazla üst üste biniyor gibi geliyor ama arkadaşlar giyince böyle durmayacaktır. Şöyle şu şekilde durur. Yani üst üste biniyor diye panik yapmayın. Hatta ben şimdi şu, kol evinden sonra birazcık kol altında zincir çekerek biraz daha genişletme yapacağım. Şimdi 14 sırayı ördükten sonra 15. sıradayım ama dediğim gibi yani bu sıra sayıları tamamen değişebilir. Şu önümüzde bakın şu şekilde. 15. sırada kelebek sırasındayım. Şimdi şu kısmımız kol yerimiz. Bakın önden örneği örerek geldim. Şurası tam ayrım noktası. Kolun burası diğer arka bedenle ayrım noktası. Bu ikisini şöyle birleştireceğiz. Şimdi önce buraya kelebeğimizi yapalım. Alt tarafın ben hafiften bir bolluk vereceğim ama dümdüz gitmesini istiyorsanız bu arada 2 zincir çektikten sonra diğer tarafa geçip 3 tane de dolgu oraya yapıp burayı birleştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi alt tarafı çok hafiften daha geniş olsun diye buraya normal önce kelebeğimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip kolun diğer tarafındaki ayrım noktasına geçiyorum. Buraya da yine modelimi yaparak devam ediyorum. İlk kolu ayırdıktan sonra arka bedeni de modeli yaparak geldik. Şimdi diğer kolun ayrımını yapacağız. Ya bir daha doğrusu birleştirmesini yapacağız şu şekilde. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi önce buraya kelebeğimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Kolun ön ve kolun arasındaki yine artma yerimizden buraya birleştiriyorum.
Yani artık bedeni tamamen birleştirmiş olduk. Kolları da ayırmış olduk. Ve örneğimizi yaparak devam edeceğiz artık. Şimdi şurayı bir göstereyim. Bakın şu ilk kol ayrım yerimiz. Burası da diğer kolumuzun olduğu yer. Şimdi ön tarafa gidip tekrar buraya gelirken şu dolgulardan birer tane ilave ederek yapacağız. Şimdi devam edelim, ön tarafa gidelim, tekrar kol tarafına geri gelelim. Şimdi ön taraftan dolgusu böyle tekli dolgu sırasındayız. Şu koltuk altına gelince normal bu kelebeğin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane de tam ister zincirin içine yapın böyle 3 tane, isterseniz direkt boşluğa girip bu araya da böyle 3 tane trabzan yapıp devam ediyoruz. Şimdi böyle tekli dolgularımızı yaparak geldik. Buradaki kol altına bir tane örnek ilave ettik. Devam ettim. Arkadaki modelimi yaptım. Diğer kol altına da yine bir tane o boşluğa, yani bir tane derken 3 tane trabzan yaptım. Devam ettim. Sıranın başına geldim. Artık örneğimiz oturdu. Bakın şöyle bir katlayalım. Şu kol yerlerimiz. Şimdi dileyen arkadaşlar bundan sonra farklı örneğe de geçebilirler. Aynı örneği de devam edebilirler. Yani bundan sonraki boyu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. İster kısa ister uzun. Buradan sonra dediğim gibi yani şu sıradan sonra ben aynı şekilde devam etmeyi planlıyorum ama farklı, mesela sadece bir sıra trabzan, bir sıra böyle boşluklar yaparak kafesler yapabilirsiniz. Daha farklı dilimli örnekler kurabilirsiniz. Evet.